Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Şurada asmalarımız var. Tabii bayağı bir çiçek aşamasında şu anda. Yapraklar ve sürgünler gelişmeye başladı. Tabii ilaçlamaya başlayacağız. Dolayısıyla böyle üzümü olmayan sürgünleri koparmamız gerekiyor. Sebebi ise yani niye koparacağız? Çünkü hem üzümlü sürgünlerimizin yani üzümlerinin daha güzel olması için hem de ilaçlama yapacağımız için yani ilacın asmanın üzümümüzün her tarafına dağılması için bu işlemi yapmamız lazım. Tabii salkımlarımız oluştu. Şöyle şurada bakalım, üzümsüz şeyleri koparalım. Tabii çok taze. Bunlar eğer ki yapraklarını da değerlendirebiliriz. Yani sarma yapacağımız büyüklüğe de ulaşmış. Gerçi bu asmamız çok şey değil ama yani öyle her tarafına ilaç gitmeyecek boyutlarda değil ama gene de ben bunları yolacağım. Bir de benim asmalarda şöyle bir sıkıntı var. Yani üzümleri getirmiyor, salkımken kuruyor. Acaba bir hastalık mıdır? Yoksa bu üzüm türümüz asmaya gelmiyor mu? Tam da bilemiyorum. Şimdi şöyle uç kısma doğru da bakalım. Mesela şunda da üzüm yokmuş. Şunlarda var. Şunları alalım. Evet, şurada var. Üzümsüz çubuğumuz. Evet, şöyle devam edelim. Mesela şunlarda üzüm yok. Bunları alalım özellikle. Bunları aldığımız zaman hem güç üzümlü sürgünlere gideceği için mesela şu, gerçi onda üzüm varmış. Evet, güç üzümlü sürgünlere gideceği için onların daha iyi gelişmesi sağlanmış olacak. Hem de az önce ifade ettiğim gibi yani ilaçlamada bize kolaylık sağlayacak. Çünkü külleme olduğu zaman yani maalesef üzümlerimizi kaybediyoruz. Artık tabii ilaçlamaya başlamak lazım. Bu işleme tabii yaz budaması adı da veriliyor. Bu işlemin de mutlaka yapılması gerekiyor. Yani bu da önemli işlemlerden bir tanesi. Dediğim gibi önümüzdeki yılın sürgünleri de daha kaliteli olacak. Yine odunlaşma hızlanacak. Yani bu işlemleri ihmal etmemek gerekiyor. Tabii bu
Salkımların uç kısımları da, eğer salkımlarımızın üzüm tanelerinin iri olmasını istiyorsak, tabi bizim öyle bir işlem yapmayacağız ama salkımların ucu da koparılabilir. Yine sürgünlerin mesela istersek yani şu ucunu da koparabiliriz. Yani gücün buradan aşağıya salkımlara vermesi için bu sürgünlerin ucu koparılabilir. Yine salkımların ucunu koparabiliriz. Yani diğer üzüm taneleri büyük olsun diye. Bu işlemler de yapılabilir. Ancak ben tabii onları yapmayacağım. Sadece üzüm olmayan sürgünleri asmamızdan koparacağız. Dediğim gibi amacımız hem üzümlü sürgünlerimizin daha iyi gelişmesini sağlamak, yine üzümlerimizin daha büyük, tanelerinin daha büyük olmasını sağlamak, yine ilaçlamanın daha rahat yapılmasını sağlamak için bu budamayı yapıyoruz. Tabii sadece bu asmamız yok. Başka asmalarımız da var. Ama bir örnek olması hasebiyle bu paylaşımı sizlerle yapıyoruz. Yani bahçemizde asmamız çok. Onları tabii böyle sürgünleri yolmaya devam edeceğiz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.